Sevgili dostlar merhaba. Cinsellikte yapılan 10 hatayı konuşacağız. Esasında hepimiz insanız ve tabii ki hata yapabiliriz. Hata yapmak insana özgü. Bazen arada bir hata yapma hakkımız var. Bunu da kullanabiliriz. Seks hayatımız için de bu geçerli. Mükemmel bir seks yapmak zorunda değiliz. Mükemmel olmasına da gerek yok ama arada bir tabii ki hata yapıp bu hatalardan ders almak gerekiyor. Bazen de o kadar büyük hata yaparız ki artık hata değil, o suç haline gelir. Şimdi yaptığımız o en basit hataları konuşalım. Yani seks hayatında biz ne gibi hatalar yapıyor olabiliriz? Hata ne demek? Bilmeden, istemeden, yanlışlıkla yaptığımız davranışlar, sözler, istekler denilebilir. Normal hayatta olduğu gibi cinsel yaşamda da gerçekten birçok hata yapıyoruz. 10 hatanın birincisi sevişmeyi yapmamak. Yani o yeterli bir ön sevişme yapmamak, yeterli uyarı, yeterli süre yapmamak. Hatta bazıları var ki hiç yapmıyor. Benim bir tane bu noktada bir danışan vardı. Hocam olay, iş bitti, çıktım, işte banyo yaptım dahil her şey 5 dakika. İşte o sevgili danışanım benim cinsel isteksizlik nedeniyle gelmişti. Elbette ki cinsellikten soğutur, hiç keyif almadığı bir eylem haline gelmiş. Kadınların ön sevişmeye hazırlanmaları gerekiyor. Ön sevişme aşaması, sevişme için, penetrasyon için gerekli bir aşama. Yeterli uyarı almalı, yeterli süre almalı. İşte azlığında ya da yokluğunda kadınla beraber sanmayın ki sevgili beyler sizde sıkıntı olmuyor. Sizde de erken boşanmayı tetikliyor. Ön sevişmeye gereken önemi vermek gerekiyor. Bu birinci yaptığınız hatalar sevgili beyler. İkinci erkeklerin yaptığı hata penis ve vajinaya odaklı seks yapmak. Yani sevişmeyi, cinselliği, seksi sadece o ikisinin birlikteliği olarak görmek de yaptığınız diğer büyük bir hata. Bunun ilacı ne? Tabii ki sevişmek. Yani ruhumuzu, zihnimizi, duygularımızı, bedenimizi, tüm enerjimizi o ana sekse odaklamak. Birbirimizin bedenini birbirimize armağan gibi sunmak, bu sunulan armağanı da kabul etmek. O armağanla sevişmek gibi bu saydığım şeyleri tabii ki zihin, ruh, duygu, enerji bedenimizle yapmamız da gerekiyor. Ama maalesef bazı çiftler sevişmeyi sadece o iki cinsel organın birleşmesi olarak algılıyor. Bunları hedefe koyuyor. Ama ve lakin belli bir yaştan sonra penis görevini tabii ki yapmayacak. Yaşlı cinselliğinde bunu çok göreceğiz. Halbuki bedeninizin farklı organları da var kadına zevk verebilecek. Eliniz var, diliniz var, vibratörler var, bacağınız var, bedeninizin her bölgesi. Böyle düşünün lütfen. Penisi hedefe, odağa koymayın ve penetrasyonu koymayın. Üçüncü yaptığınız hata empati eksikliği, empati yaklaşımınızın olmadığı durumlar. Partner istemiyorsa onu zorlayamazsınız sekse. Bazen partnerimiz hazır olmadığında da onu böyle penetrasyona zorluyoruz. Onun isteklerini, sınırlarını yok saymak, ihmal etmek, önemsememek. Aslında bazen bu böyle kusurla suça kadar uzanan bir çizgi. İşte bu düzeydeki hatalardan bahsedecek olursak bizim cinsellikteki hatalarımızdan biri de o empati eksikliği. Çünkü empati yapmamak ne demek? Partnerinin neye ihtiyacı var? Benden ne bekliyor? Benim o an neye ihtiyacım var? Bu soruların cevabını aramak, bulmak gerekiyor. Bunun farkındalığında olmamız gerekiyor. Misal erkek kadının göğüslerine dokunuyor ama o sırada kadın belki de öpüşmek istiyor. Henüz bir sonraki aşamaya hazır değil. Ama o ihtiyacı göremeyen erkek empati yapamadığı için de kadın hazır olmadan eyleme giriyor, hata işliyor. Ya da bir başka örnek, kadın diyelim ki orgazm olmakta zorluk çekiyor ve orgazm olabilmesi için partnerinin bedeninin belli noktalarına dokunmasına ihtiyacı var. Ama partner bunun farkında değil. Buna da öz empati eksikliği diyoruz. Yani kadın da bunun farkında olmayabilir. Nereye dokunulması gerektiğinin öz empati eksikliği. Bunlar cinsel yaşamda problem çıkmasına neden oluyor.
Olmaması için ne yapacağız? Cinsellik öncesi bunu konuşun. O çift olarak bu problemi yaşamamanız için öncesi ya da sırasında konuşmanız gerekiyor. Yoksa kaçınılmaz olarak bu sorunla yüz yüze geleceksiniz. 4. olarak erkekler ne istiyor? Kadınlar ne istiyor? Bakmak lazım. Bunu daha önce konuşmuştuk. Erkeklerin erotizm istediğini, kadınların romantizm istediğini daha önce söylemiştim. Peki bir erkek romantizm vermeden erotizm alamaz. Bir kadın da erotizm vermeden romantizm alamaz. Bunu hafızamıza böyle hani 2 kere 2, 4 gibi kesin gibi kazıyalım. Bunları vermemekle sevgili beyler, sevgili hanımlar çok büyük hata yapıyoruz. Biz zannediyoruz ki erkek her zaman hazır. Her istediğimizde hazır. Hatta kadının yaptığı diğer bir hata da beni orgazm etmek zorunda. Ya da başka türlü biz zannediyoruz ki kadın bunu bir görev gibi görmeli. Onun vazifesi evlendi. Ben istediğimde sekse hazır olmak zorunda, görev olarak yapmak zorunda. Yok böyle bir dünya. Aman diyeyim, varsa seninizden böyle tuhaf şeyler silin. Seksle romantizm ve erotizm dengesini sağlamanız çok önemli. Birbirinizin sınırlarını bilmeniz çok önemli. Bu söylediğim şeyler cinsel mitlerin içine giriyor. Arkadaşlarım link paylaşsınlar. Cinsel mit dediğim şey erkekler sekse her zaman hazırdır. Yok böyle bir şey. Kadınların görevi yok böyle bir şey. Bunun gibi onlarca mit var bizim kültürel tabumuzda. Mit dediğim yani gerçek zannettiğimiz gerçek olmayan cinsel inançlar. Bunları öğrenin ki tekrar aynı hataları yapmayasınız. 5. maddeye geldiğimizde bütün bu cinselliği yaşadığımız bedenimize iyi bakmamız lazım. Ve erkek olarak göbek önde, kalça ortada, işte yani alkol, sigara, spor yok, sağlıksız uyku, sağlıksız beslenme. Hani bir kadın için hiç seksi değil. Aynı şey kadın için de geçerli. Göbek, kalça, fit olmama, bedenin sağlıksız olması. Bu partnerler için cinsel çekimi tabii ki azaltıyor. Bir de görsel olarak böyle o bedende olmak kişinin özgüvenini de, öz saygısını da etkiliyor. Yani bedenimiz sağlıklı olmazsa o bedenle yapacağımız cinsel işlevler de tabii ki sağlıklı olmayacak. Demek ki sağlıklı bir beden, sağlıklı bir cinsel hayatında vazgeçilmezlerden biri. Bedenimizin sağlığı da sadece fiziksel beden olarak da bakmamak lazım. Çok katmanlı bu. Bunun beden boyutu var, zihinsel boyutu var, ruhsal boyutu var, duygusal boyutu var, eterik beden dediğimiz boyutu var, zaman boyutu var, mekan boyutu var, birçok boyutu var, birçok değişken var. Onun için de bunların hepsine özen göstermemiz lazım. Şimdi ideal seks diye bir şey yok bu sonuçlardan. Yani mükemmel seks diye bir kavram yok. Seks yaptığımız yeri, kişiyi, duyguyu idealleştirmememiz de gerekiyor. İyi bir seks diyebilmemiz için kendimizin cinsel doyumunun iyi olduğu bir yaşantıdan söz edebiliriz. Ruhsal bedenimize de iyi bakmalıyız, fiziksel bedenimize de iyi bakmalıyız. Burada bir danışanım geldi aklıma. Kadın doğum sonrası aldığı kiloları verememiş ve kendini de gerçekten seksi hissetmiyor. Bu noktada eşinin de erkeğin de yani kadına arzuları azalmış. Kadının isteksizliği baş göstermiş. Ben açıkçası böyle biraz bu konulara daha henüz hakim değilken, bu kadar okuma yapmamışken erkeği suçladım. Yani kadın bir dönemden geçiyor sonuçta. Hepimiz aynı bedende kalmıyoruz. Zaman zaman farklı kilolara ulaşabiliyoruz. Sağlıkla ilgili problemler yaşayabiliriz ki doğum sonrası kilolar çok normal bir şey. Yani o emzirmeli ulusalık döneminde beklenilen bir şey. İşte kadın özgüven eksikliği içinde adam bir de ona işte böyle işte bedenin böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu diyor. Adamı suçluyorum yani kafamda bu var. Sonra adamla böyle konuştuğumuzda şunu gördüm. Yani o kadar da önyargılı olmamak gerekiyormuş. Adamın bana söylediği şu, hocam eşim doğum sonrası kilolarını veremediği için yani eski fit bedenine gelmediğim için onu arzulamıyor değilim ben. Tabii abandone oldum yani ne demek istiyor? Yani o kilolarını vermiş olsaydı beni hala arzuluyor, seviyor, seksi hissediyor diyecektim. Demek ki ben ona yetmiyorum. Demek ki beni beğenmiyor. Demek ki cinselliğimi takdir etmiyor ki o kiloda kalmayı seçiyor. O kadar farklı bir pencere, o kadar farklı bir
söz ki şöyle bir durdum. Yani bizim adamların üzerine galiba çok da gitmememiz mi gerekiyor? Yani biz hep kadın olarak işte adamın bakın baktığınız pencereye bakın. Biz diyoruz ki adam işte kadın kilo vermediği için işte böyle yapıyor. Halbuki adamın penceresi çok farklı. Beni seksi ve işte fit olmasıyla ilgili değil derdi. Beni yeterli görmediği için zayıflamıyor. Demek ki benim seksim onun için iyi değil ki kendini iyi hissetmek noktasında yapmıyor bir şeyler. Wow dedim yani böyle. Bu iş derya deniz insanoğlunun psikolojisi çok farklı, duygular çok farklı. Onun için de böyle hemen ön yargılar koymamak lazım, yaftalamamak lazım. Kendi bedenimize, kendi cinselliğimize, kendi hayatımıza odaklanmamız lazım. Son olarak da kitabımdan bahsetmek istiyorum. Bu 10 hatanın geri kalan 5'ini bir sonraki videoda anlatacağım. Takipte kalın, ikinci videosu olacak. Ve yeni çıkardığım kitabım Yarım Kalmasın, Cinsel Mutluluğa Giden Yol, Cinsel Mutluluğun Formüllerini anlattığım bir kitap. Bu kitabın yazılış amacı toplumda eksik olarak gördüğümüz, yanlış olarak bildiğimiz birçok sorunla yüzleştiğimiz ve kafa yapılarımızı gerçekten değiştirdiğimiz bir kitap oldu. Mesela eşine karşı öfke duyan kadınlar orgazm sorunu yaşayabilir. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Eşine saygı duymayan kadın orgazm sorunu yaşayabilir. Kadın orgazmının 6 U kuralı var. Uygun zaman, uygun süre, uygun mekan, uygun partner, uygun uyarılma. Geri kalanlarını da kitabı aldığınız zaman sayfa 137'de göreceksiniz. Aslında her sağlıklı kadın birden fazla orgazm olma yeteneğine sahip, bu şekilde dünyaya gelmiş. Ancak ne var ki bu gözler birçok kadında hiç orgazmı yaşayamamış olduklarını da gördüm. Aslında kadın hiçbir temasa ihtiyaç duymadan orgazm olma yeteneğine sahipken sadece zihin gücüyle, Yaradan bu konuda kadına sanırım erkeklerden farklı olarak biraz torpil geçmiş. Kadın orgazmı çok yönlü, çok boyutlu ve çok sayıda. Eğer orgazm olmayı öğrenmek istiyorsan bu kitap tam sana göre. Eğer eşini nasıl orgazm edeceğim diyorsan bu kitap tam sana göre. Penisinle ilgili endişelerin varsa bu kitap tam sana göre. Çünkü penise sen değil bilinçaltın hükmeder ve bunun yollarını, çözüm noktalarını hepsi bu kitapta. Kitabı nereden temin edebilirsiniz? Aşağıya arkadaşlarım link paylaşacaktır. Birçok kitap platformundan bulabilirsiniz. Arkadaşlarım linklerini, her platformun linkini aşağıya paylaşacaktır. Alın, okuyun, okutturun. Size kesinlikle çok büyük katkısı olacağını biliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam diliyorum.